Müzik benim için hobinin ötesinde biraz. Biraz kendi iç yolculuğumla daha çok harmanlanmış bir şey. Tolgacığım biraz bırak kendini lütfen. Dedi ki kardeşim ben Sarp, o fotoğraf benim. O dedi ki yo Sarp Akkaya benim. Kokoreçin üstünde bana bir not var. Ya şu pandemideki PlayStation... Onu ne anlatır mısın? Oyunculuk bilmek için oyunculuk yapmaya gerek yok. Ama oyunculuk yapmak için oyunculuğun ne olduğunu bilmeye gerek var. Kaybedenler Kulübü'ne doğru dönüyordu yalnız. Hadi gitar çal. Arizonalı Erol abi kafana göre takıl dedi. Sarp sen yapabiliyorsun. Yeni bir Serkan Keskin geliyor. Bravo Sarp! Sarp buralarda mı? Hoş geldin. Abi bizim bir düğün işi vardı da. Doğru mu geldik? Doğru geldin. Şarkıcımız yok yalnız. Ben baba olduğum için, sen baba olacağın için Evet. sohbet etmek istiyorum. Süper. O benim çok ilgimi çekiyor. Abi Ben başladım. Bana düğün alanını gösterin. Hemen. Burası Gökhan'la Sinem'in, Gökhan Türkmen ve eşi Sinem Aksoy. Abi müthiş. Onların stüdyosu, yeni kurulan bir stüdyo. Çok cool ya. Evet. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ben baba olmayı çok geç öğrendim. Çocuk sahibi olmak demiyorum çünkü bunu geçen gün de bir arkadaşımla konuştum. Bir şeye sahip olma hali hoş gelmiyor kulağa yani. Ya bence bu tarz hikayeler şöyle. Bence parmak izi gibi. Çünkü her ailenin yapısı farklı. Atıyorum benim de şimdi yeni çocuğu olan bir sürü arkadaşımız var. Ortak da var. İşte yazın falan karşılaştığımızda Zeynep'in göbeğini gördüklerinde en ortak söylem şey. Ya dünyanın en güzel hissiyatı ve daha önce hiç tatmadığımız bir sevgi. Bu hiçbirine benzemiyor. Biraz da olsa seni hem memnun eden hem de seni zorlayan kimliğini, personanı, karakterini, her şeyini ortadan kaldırıyor. Yeri geldiğinde başka biri gibi davranmak zorunda kalabiliyorsun. Bu huya sahip olmayan biri için çok zor bir şey. Zor bir şey evet yani evet o huya sahip olmayan. Zaten şimdi Zeyno çocuğu olan arkadaşlarımızla yemekler yiyoruz falan filan. Atıyorum birisi çok cazgır çıkıyor. Evet. Zeyno bir şey diyecek oluyor dönüp şey diyorum zaten. Aman büyük konuşma. Aman büyük konuşma. Evet. Çünkü o lafı yedirirler adama. Yani Doğru. dediğin gibi çünkü orada büyük bir sevgi var. Onunla baş etmek çok kolay bir şey değildir diye düşünüyorum. Ya bence bir çocuğa verebilecek en güzel şey anne babanın birbirini seviyor olması. Bravo, çok doğru. Onun için içim çok rahat. Yani bir de ben biliyorsun hani biz Sarp'la çok eski arkadaşız ve birbirimizi biliriz. Ben mesela çocuk haberini aldığımda çok evhamlanırım sanıyordum. Çok şey olurum, ulan panik olurum falan. Tam tersi bir rahatlık geldi yani bir freshlik geldi anlamadım. Tam tersi oldu kendimden beklediğim. Yani açtık kollarımızı bekliyoruz. Bunun bir formülü yok. Bunun bir dediğim gibi parmak izi gibi. Yok abi. Bunun bir şeyi yok. Sadece her şeyde olduğu gibi samimiyetle emek vererek her şeyi hallolacağını düşünüyorum. Şimdi bir dönem var çocuklarda anladığım kadarıyla neden sorusunu keşfettikleri anda sürekli neden diyorlar. İşte adın ne senin? Sarp. Neden? Annemle babam Sarp koymuşlar adımı yani. Neden? Çünkü çok seviyorlarmış Sarp ismini. Neden? Çünkü belki bir arkadaşları varmış, belki bir yerde duymuşlar. Neden? Kaplumbağa, Yani, deden. evet. Ben bu defansı geliştirdiğim an, Rahatladın mı? hayır. Kaan dondurma dedene döndü. Ha, Yani çok iyi. ben kaplumbağa deden her dediğimde çocuk bana dondurma deden diyor ve dondurma yemeye gidiyoruz. Ve artık dondurma çektiğinde canı bana nedenle ilgili bir soru soruyor. Yani acayip işleyen bir beyinleri var. 4,5 yaşında bana bu tarzın ne ya dedi. Evdeyim, üzerimde bir tane mavi bir kolsuz bir şey var. Altımda da bir şort var, sarı. Baktı böyle, bu ne ya dedi, bu tarzın ne ya yani. Hiç beklemediğim sorular duyuyorum, çok mutlu oluyorum. Yaşayacaksın zaten ama umarım benimki kadar keyif alırsın. Mahalle kültüründe büyümüş çocuklarda şu vardı, babam derdi ki mahalleye çıktığımız zaman, camı açtığımda adınızı söylediğimde duyabilecek kadar uzağa Aynen gidebilirsiniz. Öyle. Aynen öyle. İşte şimdi bütün bunlar kalktı. Ya o zamanki gözetimle şimdiki gözetim de aynı değil. Değil. Şimdi kamera kuruyorsun mesela. Ben çocukken Clementine diye bir çizgi film vardı. Fransızlar bilir. Ateşe adam atıyorlardı çizgi filmde. Fransızlar bilir derken. Fransız çizgi filmi. Tamam. Clementine. Aha.
Fransa'da mıydınız? Hayır. Frankofon olduğu için ekipte söylüyorum yani. Anladım. Fransızlar bilir deyince bir an ben de şok oldum. Hani Sarp'ı tanımıyormuş. Yok be abi bizi neyse başka çizgi filmlerle büyüdük. Şimdi mesela çocuklar için bu çizgi filmleri izletmeyin denebiliyor. Bence çok kirli bilgi de var. Ama baktığında bir yandan da avantaj, daha çok bilgi var. Doğru bilginin yanında kirli bilgi akışı da çok var. O biraz dezavantaj. Ya bir de annelikle babalık şöyle bir fark gördüm bizde. Annelik çocuk doğmadan önce başlıyor ve doğumuyla beraber devam ediyor. Babalık öğrenilen bir şey. Hayat bizden büyük. Bir de ben bu arada felsefe programına mı geldim ya? Ya gerekirse Anne hepsini de babalıktan. atarız. Yok canım, ben çok keyifliyim. Size hani çok komik bir program çıkmıyor şu an. 2 saat falan çekiyoruz ve 20 dakikasını yayınlıyoruz. Yani Tamam, o yüzden okey. Siz mutluysanız ben mutluyum yani. O zaman başlayalım mı? müzik yapalım. Burada davulumuz var. Sen bağlaman ve gitarınla geldin. Evet, ben solağım çünkü. Solak Evet. olduğum için kendi enstrümanımı getirdim. Enstrüman çalacaksın ve bana bir enstrümanı çalmakla ilgili, tabii ki ikimiz de bu konuda profesyonel değiliz. Evet. Sen benden 1000 kat daha bilgilisin ve zaten hobi olarak bu işi yapıyorsun. evet. Ben yapmıyorum. Sadece 13-14 yaşındayken klasik gitar dersi aldım. Enstrüman da benlik bir şey değil. Babam bana darbuka aldı küçükken. O da niye bilmiyorum. Annem kardeşi, teyzem aslında kuzeni ama teyze diyorum ben. O bana senin çingenelerden aldı deyip ağlatıyordu. İşte bak mesela çocuğuma yapmayacağım şeylerden biri. Esmerim ve sıskayım diye, bakımsız görünüyorum diye. Seni çingenelerden aldık deyince babam da bana darbuka aldı. Elinle darbukayı bir hayal edemedim ya. Edemezsin. Biraz yavaştan enstrümanların başına geçelim. Senin davulun başına gitmenle başlayacağız. Davulla işin bittiğinde gitarın başına gitmenle, sonra sazın başına gitmenle başlayacağız. Sonra biz bunları Şey diyeceğim, 4 bagette çalınıyor mu? 4 bagetle çalsam ya burada. Atıyorum çaldığım şeyleri burada şey yapabiliyor muyuz? Ha. Ya zaten böyle bir 1,5-2 dakikalık bir şey değil mi yani doğaçlama? Tabii. Ben de dinliyorum. Fransız ekolü dinlemek istedi. Ya davulun çok enteresan bir şeyi var. Çünkü mesela ritim oyunculukla da çok ilgili ya. Şimdi ben ilk bağlamayla başladım. Çok küçüktüm, 7 yaşında falan başladım. Sonrasında rock müzikle tanışmayla birlikte gitar girdi hayatıma. Sonra davula oturunca davul bambaşka bir... Davul zaten ilk kayıt alırken de ilk davulu alalım dedi arkadaş. Çünkü davul gerçekten grubun beyni gibi. Davula olan hakimiyetim ilerledikçe müziğe olan hakimiyetin de değişiyor. Orkestra şefi aslında davulcudur. Davul ve bas gitar inşaatın şeyi gibi düşün. Temel atılır ya, temeli davul ve bastır. Onun üzerine müzik inşa ediliyor gibi. Ne kadar oldu bu? Yaklaşık 1 dakika. İyi bence. Burada bence belirleyici enstrüman gitar. Ben mesela davula bu kadar hakim olduğunu bilmiyordum. Yok, daha da hakimdim de çok kondisyon isteyen bir alet. Evet. Gitar gibi değil. Evet. Bunu böyle bir süre oturmayınca başına, çünkü biraz kas hafızasıyla da ilgili, şeyle de ilgili. Gitarda da tabii ki parmak şeyi var ama bu daha kondisyon isteyen bir alet. Spor gibi. Biri benim adımı sana anlattım mı bunu bilmiyorum. Ben Twitter daha yeni çıkmış, kullanmıyorum. Evet. Arkadaşlarımın bir kısmı da ısrarla Twitter açmamı istediler. Ben de açmak istedim. Bir baktım Sarp Akkaya var. Zaten Sarp Akkaya var Türkiye'de de yani. Ama benim fotoğrafım var ve benmiş gibi yazıyor. Yani oyunculukla ilgili bir şeyler yazıyor. Ben de Akkaya Sarp diye açtım kendi hesabımı. Sonra mesaj attım. Dedim ki kardeşim ben Sarp. Benim fotoğrafımı kullanıyorsun. Benim adıma bir şeyler yazıyorsun. Hani lütfen dedim o hesabı kapat ya da fan hesabı bir şey yap yani. Sen kimsin dedim. Dedim ki kardeşim ben Sarp. O fotoğraf benim. Hayır dedi benim. Sen orada fake account'tan mı yazıyorsun? Hayır ben de Akkaya Sarp'tan yazıyorum. Ha. Sarp Akkaya'ya. O dedi ki yo Sarp Akkaya Sen benim. Sarp değilsin mi dedi. Evet benim dedi. Sen Sarp değilsin demesini bir yere kadar makul karşılayacağım. Sarp benim dedi. Benim demesini anlamıyorum. Yani fotoğraftaki de benim diyor. Sonra şuna ikna ettim adamı. Dedim ki madem tamam zaman harcamışsın, ayırmışsın buna böyle uğraşmışsın beraber kullanalım.
hesabı. Tamam dedi, şifreyi verdi. Ben de değiştirdim şifreyi. Ha öyle aldın, pazarlıkla aldın. Evet. Çok iyi, çok iyi. Ve sonra da onu kapattım ben. Yok ettim yani. O yüzden Hakkı hesap benim. Bir gün ben de işte kendi ismime accountlarım. Yemek söyledim abi. 1 söyledim, 2 söyledim. 3.'ye yeğeniyle geldi motokurye. Ya Tolga Bey işte falan çekinelim. Sonra 2 oldu. Hepsi başka tabii bu anıların şeyi. Sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Kendi adıma şey yapmayayım. Bir de üstüne notlar gelmeye başladı. Mesela yemek kokoreçin üstünde bana bir not var. Kokoreçin üstünde not alıyorum falan. Dedim ki bu iş hani paranoyatif bir yere gidiyor. Hani neyse tam da o zamanlar işte Kaybedenler Kulübü zamanı şeyiz falan. Mehmet abiyle de olan diyalogumuzdan. Kim ulan Erol Egemen'den? Ben Erol Egemen. Yani oradan yapıştı üstüme. Benim bütün accountlarım öyle. Bu arada Erol abi senin bugüne kadar en çok göründüğün proje bu olabilir. Ha, ekranda. Ekranda. Olabilir. Evet. Gerçek Erol Egemen misiniz yoksa? Ben gerçek olduğuna hala inanamıyorum çünkü Arizona doğumlu. Ben hayatta tanıdığım tek Erol, Arizona doğumlu Erol abi. Bu arada benim Arizona doğumlu tanıdığım da yok. Yani Erol abiden başka. Ben tek tanıdığım dedim ama hayır nasıl bir devlet memuriyeti babanınki ki sen Arizona'dasın yani bu... Jeoloji profesörü. O sırada Türkiye ile Amerika arasında hoca değişimi var. Bizimkiler başvuruyorlar, kabul ediliyor. Jeoloji ile ilgili Amerika'da işte hani Arizona meşhur. Oradaki üniversiteyi seçiyorlar, oraya gidiyorlar. O esnada da ben orada doğmuşum. Müthiş. Sen hiçbir şey planlama doğal olsun dedin diye ben Evet. hiç Abi sen kafana göre takıl. Bence de davulu dinle ve kafana göre takıl ya. eyvallah abi. Böyle yani. Çok fena. Arizonalı Erol abi kafana göre takıl dedi. Sonra bizden telif istersin. Sen hazır olduğunda davulu versin. Hazırım. Mikrofon biraz fazla ses alıyor etraftan, o yüzden mümkün oldu. Yani müzik yaparken bari sus abi diyor sana. Erol abi telefonun kapalı mı? Bak, yine espri çaktı orada. Doğaçlama gideyim ben. Sen zaten bu 1 dakikalık değil mi? Evet. Tamam şimdi girebiliriz kayda. Kayıttayız. Şimdi bunun üstüne bir de solo atarım. Müthiş. Olur biter. Sen deli misin? Müthiş. Ha? Harika. Olur. Yolla gitsin ya. Öyle doğaçlama bir şey yaptım. Çok güzel. Sadece kafa dağıtmak için mi müzik yapıyorsun? Yoksa bu senin için artık gerçekten bir hobi ve hobinin ötesine geçmek üzere mi? Müzik benim için hobinin ötesinde biraz. Biraz kendi iç yolculuğumla daha çok harmanlanmış bir şey. Çalarken düşünüyor musun Çalarken mesela? hiçbir şey düşünmüyorum. Oynadığım bütün karakterlerin kendi özel playlistim vardır mesela. Çünkü o karakterin anlatımına uygun bir playlist oluşturduğumda benim konsantrasyonumu, duygu dünyamı çok daha diri tutuyor benim. Biraz akort ediyor gibi. Kendi oyunculuk akordumu biraz müzikten destek alarak yapıyorum gibi. Müzikle rol yapmayı birleştirdiğinde ortaya çok daha gerçek, çok daha kocaman ve derin bir şey çıkıyor. İnşallah. Sen Umarım öyledir. ne yani. profesyonel bir müzisyen olduğu iddiasındasın. Hiç ne değilim. ben bazen bir şeyler karalıyorum ama bir yazar olduğumu iddia edemem. Benim babamın 9 tane yağlı boya tablosu var ama bu babamı ressam yapmıyor. Ben oyunculuğa da biraz böyle bakıyorum. Benim babamın 8 tane yağlı boya tablosu var diye bu babamı ressam yapmadığı gibi birinin 9 tane dizide oynaması da onu oyuncu yapmıyor aslında. İşini oyunculuk yapıyor. Oyunculuk işinden para kazanıyor. Ama mesleği oyunculuk olmuyor. Bunu meslek edinmek için illa akademik eğitimden de bahsetmiyorum. Yani konservatuvar okumak lazım gibi bir ahkam kesmiyorum. Usta çırak ilişkisi olur, kendi kendine olur, okuyarak olur. Oyunculuk yapmayan Mehmet Ada Öztekin, ikimizin de ortak tanıdığı diye söylüyorum. Oyunculuk biliyor.
Oyunculuk bilmek için oyunculuk yapmaya gerek yok. Ama oyunculuk yapmak için oyunculuğun ne olduğunu bilmeye gerek var. Velhasıl uzatmayacağım. Müzik, ben enstrüman çalmıyorum. Dedi yine uzattı. Biraz kaybedenler kulübüne doğru dönüyordu yalnız. Hadi gitar çal. Bir tek şimdi sazla illa saz çalmak zorunda değilsin. Araya 4 nota bile olsa araya bir şey sazla girersen bence müthiş olacak. Sazı da buna bir adapte etmeye çalışırım. Bu YouTube kanalına beğenip, abone olup bir de yorum atmayı unutmayın. Sen rahat otur da ona göre ayarlayacağım. Elif'in öyle bir vücudu var ki rahat otur diyorlar. Adam aslında rahat oturuyor. Ama rahat otur diyorlar çünkü kas yığılı. Acayip. Tolgacığım biraz bırak kendini lütfen. Ne canım? Biraz rahatla, biraz rahat bırak kendini. Bak hiçbir şey değişmiyor. Sen beklerken ben de insanların YouTube'a ya da televizyona program yaparken neden güldükleri sorusunu sormak istiyorum. Program yapan insanların gülmesine gerek yok. Ben hiç gülmüyorum. Gülmeyince de oluyor. O yüzden lütfen artık yalandan gülmeyin. Gülecekseniz hakikaten gülün. Teşekkür ederim. Sözüm sana. Sen kendin biliyorsun. Sadece ben o çaldığım şeyi bir tek kulaklığımla bir deneme yapsam sonra kayda gireriz. Sonra da Sarp'ın bas gitar Şovumu izlersiniz. resitaline Erol abi iyi ki yetiştin çünkü Arizona'da bile görmemişsindir böyle bir şey. Biraz çalabilir misin abi? Şeye benzetti, Last of Us'a. Öyle mi? Oğlum bir yerden telif yedirme bize. Bilmeden ben doğaçlama yapıyorum deyip Last of Us çalıyorsun. Yok bilmem ne çalıyorsun. Game of Thrones'a girsene mi? Hazırsan Bir sadece benim kulaklığıma bir ver, bir deneme bir şeyler bir bakayım. Bir aralık bulayım ki o aralıkta gezeyim. Bu. Bu aralık bu ya. Ne gülüyorsun lan? Aralığı da anlamayacaksam artık yani. İnme oralara. Versene bir daha. Tamam. Bu sefer okey. Aralığı buldum. Bence bu çok güzel oldu. Araya böyle bir şey girdim. Yani şey değil. Tam hayal ettiğim gibi oldu. Çok güzel oldu. Süper. Biz Tolga ile bir dönem bayağı Muhteşem Yüzyıl'da beraber oynadığımız zaman. Ben de yalnız yaşıyorum. Beraber vakit geçiriyorduk zaten. Beraber de kalıyorduk yani. Ya şu pandemideki PlayStation... Onu ne olur anlatır mısın? onu sen anlat. Şimdi pandemi oldu. Herkes eve tıkıldı falan. PlayStation grubumuz var. FIFA oynuyor herkes. Dedim ki gelir misin? Geleyim abi. Açtım kulaklıklarla. Herkes birbirini duyuyor. Dedik ki hepimiz bir takımız işte. Takımlarla eşleşiyoruz. Durdular böyle. Takım eşleşmesi oldu. Kulaklıklardan şu ses geldi. Çıkın. Çık falan. Ne oluyor dedim ya. Ne oluyor? Nasıl çıkılıyor? Basıyorum. Arada da beni duymuyorlar. Yani abi nasıl çıkacağım falan. Abi ben koştum ağır çekim. PlayStation'ın fişini bir çektim. Sonra tabii ki çıktığım görünüyor online'da. Sarp aradı beni. Tolga, efendim abi? İyi misin oğlum? Ne oldu lan? Abi dedim fişi çektim ya. Siz öyle bir bağırdınız ki yani. Hani fişi çektim yani. Evet Geçen muhteşemdi. gün Çeşme'de Ferit'le karşılaştım. Ferit yine o anıyı anlattı. Ferit abi Kaya. Evet. Senin o anını arada bir konuşuyoruz dedi. Bizim seninle anlatacak 3 anımız varsa anlatamayacağımız 43 anımız vardır diye tahmin ediyorum. Hadi şimdi bana bas gitarı. Çok heyecan oldum Şampiyon. lan. Gaza geldim. Basacağız. Yapın şakalarınızı. Yeni bir Serkan Keskin geliyor. Serkan abim senin kadar olmam mümkün değil tabii. Abi şimdi bak tuttun. Bas gitarda biraz yukarıda. 2 parmak. Aynen. Şu. Aynen. Ona böyle aynen. Tamam. Şimdi ritimle birlikte atıyorum. Şu noktalar zaten. Önce boş. Tamam, boş önce. tamam.
Sarp sen yapabiliyorsun. Yolla. 1, 2, 3, 4. Biraz salla. Biraz öne. Bravo be. Hiç ama bir de bunun temizini alayım. Tolga 10 kere aldı. 2, 3, 4. Son 2, 3, 4. Bravo Sarp. Evet, şimdi bakalım ne yapmışız Tolga ile beraber. Güzel. Senin eline ayağına sağlık. Harika bir çıkardın. Müthişsin. Çok güzel oldu. Güzel bir doğaçlama yaptın. Bence kapanış tamamdır yani. Kapat kardeşim. Ben teşekkür ederim. Tolga müthiştin. Ben çok teşekkür ederim. Sen Dediğin gibi müthiş buluş ve müthiş uygulama. Ellerinize sağlık. Ekip o işte. Çok sağ güzel bölümleriniz olsun. Eyvallah.